Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çıtır çıtır dış kaplaması ve yumuşacık içiyle kadın budu köfte yapacağız. Yapımı oldukça keyifli tarifimize hemen geçiyorum. Öncelikle tavamıza çok az miktarda sıvı yağımızı koyuyoruz ve bir tane büyükbaş soğanımızı doğradık. Onu da içerisine alıyoruz. Soğanlarımız şeffaflaşıp biraz yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz ve hemen ardından içerisine yarım kilogram kıymamızı ilave ediyoruz. Benim kıymam biraz yağlı olduğu için başlangıçta çok az sıvı yağ koydum tavama arkadaşlar. Siz kıymanızın yağ oranına göre sıvı yağ miktarını arttırabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi piştikten sonra yeteri kadar yağını saldı ve benim için bu oran yeterli. Bu nedenle ekstradan yağ ilavesinde bulunmayacağım. Lezzetini arttırması için 2 diş sarımsak kıracağım arkadaşlar. Burada isterseniz bir dişte yapabilirsiniz ama sarımsak piştikten sonra kokusu azaldığı için ben genelde 2 diş kullanmayı tercih ederim. İyice karıştırıyorum ve arka göze alacağım. Kıymam birazcık daha kavrulduktan sonra baharatlarını vereceğim. Kıymam kavrulurken ben pirincimi de ıslıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Bir çay bardağından bir parmak az pirincimi yaklaşık 1,5 su bardağı su ile birlikte pişiriyorum. İyice bütün suyunu çekecek ve lapa lapa olacak. Tane tane pilav yapar gibi yapmıyoruz. Muhakkak bol koyuyoruz suyunu arkadaşlar. Pirincim pişerken ben de kıymamın baharatlarını koyuyorum. Baharat olarak tuzumu ekledim. Birazcık kimyon, bir miktar karabiber ekleyeceğim. Ve bolca kekik ekleyeceğim arkadaşlar. Tamamen içerisine koyacağınız baharatlar damak tadınıza göre değişkenlik gösterebilir. İlave baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ama ben böyle çok tadı değişsin istemediğim için mideyi rahatsız etmesin diye biraz kimyon, karabiber ve bolca kekik koydum. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Hem pirincim hem de kıymamın soğuması için kenara alacağım ve mutlaka soğuduktan sonra buzdolabında 1-2 saat bekleteceğim. Bu çok önemli bir püf noktası arkadaşlar. Eğer buzdolabında bekletmezseniz yoğurma aşamasında işiniz epeyce zorlaşacaktır. Yaklaşık birkaç saat sonra bütün malzemelerim iyice soğudu ve birleştirme aşamasına geliyorum. Uygun bir kabın içerisine yarım kilogram çiğ kıyma, yarım kilogram da pişirmiş olduğum, lezzetlendirmiş olduğum kıymamı alıyorum. Hemen ardından üzerine haşladığım pirinçlerimi koyuyorum. Tamamını ekliyorum. Bu arada bir püf noktası daha vereceğim arkadaşlar. Kadın budu köfteye dereotu çok yakışıyor. Benim elimde az miktarda vardı, kullandım ama varsa elinizde bir demete kadar kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetini arttırıyor ve yemesi çok keyifli bir hal alıyor. Şöyle bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Homojen bir kıvam elde edinceye kadar yaklaşık 10 dakika arkadaşlar. Sıkı sıkı böyle güçlü güçlü yoğuracağız arkadaşlar. Şu anda sadece bir eşit dağılım sağlayabilmek için malzemeleri parçalıyorum ama yoğun bir şekilde yoğuracağım. Bütün malzemeler homojen bir dağılım elde edinceye kadar. Şöyle görüyorsunuz yaklaşık 10 dakikanın sonunda bütün malzemelerim gayet güzel kıvam aldı. Hızlıca toparlayabildim ve şöyle porsiyonluyorum. Bunlar biraz başlangıçta büyük oldu ama sonra yine elimde ufaltarak ayarladım arkadaşlar. Toplamda 1 kilogram kıyma kullandım ve yaklaşık 50 tane kadın budu köfte elde ettim. İçerisindeki pirinç, baharatlar, soğanla birlikte gerçekten bereketli oluyor. Ben bir kısmını pişirdim, bir kısmını da derin dondurucuya attım arkadaşlar. Şöyle elimizde olabildiğince oval bir şekil oluşturuyoruz ve yaklaşık yarım santim kalınlığında yapıyoruz. Çok büyük yapmayalım ki ortası çiğ kalmasın pişirme esnasında. Bu çok önemli. Şöyle elimizle toparlayıp ortalama yarım santim boyutunda açıyoruz. Bunları derin dondurucuya attım. Bir kısmını da pişirmek için ayırdım arkadaşlar. Dediğim gibi çok bereketli, çok keyifli oldu benim için yapması. Aralarına da streç film koydum ki çıkardığımda derin dondurucudan işim kolay olsun diye. Pişireceğim kısmı için de bir tane yumurtamı kırdım. Sarısı beyazı güzelce çırptım. Ve içerisine köftelerimi atıyorum. Sırasıyla önce yumurtaya, hemen ardından da galeta ununa buluyorum. Bu arada isterseniz normal ekmeklik unla da bulayabilirsiniz. O birazcık daha yumuşak yapıyor. Ben çıtır olmasını istediğim için galeta ununa buladım. Tamamen tercih meselesi. İlla galeta ununa bulayacağız diye bir kural yok arkadaşlar.
Dış kaplamasını tamamen evdeki malzemeleriniz ve tercih şeklinize göre değiştirebilirsiniz. Ben buzdolabına attıklarımın bir kısmını da kahvaltılık gevrekle yapmıştım. Tıpkı çıtır tavuk yapar gibi. O da inanılmaz lezzetli oldu. Tamamen istediğiniz şekilde dış kaplamasını ayarlayabilirsiniz. Şöyle malzemelerimizi güzelce hazırladık. Önce yumurtaya, sonra galeta ununa buladık ve tamamını bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Diğer taraftan da tavamın içerisine bolca yağ koydum ve iyice kızdırdım. Kızdırdığım yağın içerisine hazırladığım köftelerimi atıyorum. Arkalı önlü pişiriyorum arkadaşlar. İlk attıklarım şöyle 4 dakika, bir tarafı 4 dakika, diğer tarafını pişirdim ama daha sonra yağ zaten çok kızgın olduğu için daha hızlı pişiyor. Mutlaka başında duralım ve kontrollü bir şekilde pişirelim. Altın sarısı rengini alınca çevirelim ve diğer tarafı da aynı şekilde renk aldıktan sonra çıkaralım arkadaşlar. Bir yağlı kağıt üzerinde dinlendirelim. Yaklaşık 5 dakika kadar yağlı kağıt üzerine dinlendirdim ve size şöyle göstermek istiyorum. Hem dış kaplaması hem iç dokusu inanılmaz lezzetli oldu. Yiyen herkesten tam puan aldı. Yapacak olan herkese şimdiden afiyetler olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Farklı tarifler için de yorumlar kısmından benimle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.